Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu tarifte sizlere meybuz tadında dondurma yapacağım. Bomba bir tarif sizi bekliyor. Başta malzemeleri göstereceğim. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemeleri ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Başta frambuazlı olanı yapacağım. Elimde süzme yoğurdum var, frambuazım var, dondurulmuş frambuaz, bir de balım var. Burada normal yoğurt da kullanabilirsiniz ama size tavsiyem süzme yoğurt kullanmanız. Süzme yoğurt kullanırsanız eğer böyle buzlu olmaz, tam böyle dışarıdan almış olduğunuz dondurma kıvamında olur meybuzunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Yapılışına geçiyorum. Bunları robotun içerisine ekleyebilirim. Robotun içerisine bir avuç frambuaza ekliyorum. Böyle bir su bardağı süzme yoğurdum var. Süzme yoğurdunu ekliyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da bal ekleyeceğim. Hatta 1,5 yemek kaşığı ekleyeyim ki böyle, çünkü süzme yoğurt giriyor işin içerisine. Siz bal oranını azaltabilirsiniz, arttırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben 1,5 yemek kaşığı ekledim. Şimdi canavarı çalıştırabilirim. Bu kadar yeterli. Şimdi artık bunu bardaklayacağım. Böyle ufak bardaklarım var. Bunları metroda bulabilirsiniz. Metrodan aldım ben bunu ve hepsini ne yapıyorum? Şöyle bardakların içerisine aktarıyorum. Şunun güzelliğine bakın ya. Rengi gerçekten çok güzel gözüküyor. 3 tane bardağa aktaracağım bunu. Şimdi elimde şöyle çubuklar var. Bunları da metrodan aldım. Şöyle bunların iç kısmına şöyle batırabilirsiniz. Düz bir şekilde kalabiliyor. Çünkü biraz katı bir kıvam var. Yani tam istediğimiz gibi. Şimdi bunları kenara alıyorum. Diğerini yapmaya geçiyorum. Şimdi de karadutlu yapacağım. Robotun içerisine karadutlarımı, yani bir avuç karadut ekliyorum. Bir su bardağı süzme yoğurt var. Süzme yoğurdumu ekliyorum buna. Yine 1,5 yemek kaşığı bal ekliyorum. Tekrardan canavarı çalıştırıyorum. Bu da tamam. Şimdi bunu da bardaklıyorum. Şöyle tutalım. Yine dikkatli bir şekilde içerisine aktarıyorum. Arkadaşlar, şeker oranı için mutlaka ne yapıyorsunuz? Tadına bakıyorsunuz. Eğer biraz şekerliyse biraz daha süzme yoğurt ekleyerek bunu ne yaparsınız? Açabilirsiniz ya da tam tersi bal ekleyebilirsiniz. Bunu da kenara alıyorum şimdi. Bu sefer kivili yapacağım. Kiviyi bir soyalım kabuğundan. Şöyle 2 tane kivi soydum. Şöyle tutuyorum ve ne yapıyorum? Bunları başta bir ufak parçalara ayıralım. Kivileri ne yapıyoruz? Robotun içerisine aktarıyorum hepsini. Yine bir su bardağı süzme yoğurt ekliyorum buna. Kivi biraz ekşi olduğu için 2 yemek kaşığı ne yapacağız? Bal ekleyeceğiz buna. Bunu da robottan geçiriyorum. Bu da tamam. Bunu da şimdi bardaklara dolduracağım. Bardaklara yine dolduruyorum tek tek. Şöyle elimde mis kokulu bir kavun var. Mini minnacık. Çok güzel. Şöyle açalım. Şöyle içerisindeki o çekirdeklerini çıkarıyorum. Çekirdekleri çıkardım. Başta şunları bir bölelim. Bu sefer ne yapacağım? Süzme yoğurdunu az ekleyeceğim. Kavunu fazla eklemek istiyorum buna. Böyle buram kavun koksun istiyorum içi. Hepsini onun için ne yapıyoruz? Şöyle kabuğundan çıkarıyoruz. Keserken mis gibi koktu arkadaşlar. Çok güzel. Hepsini kabuğundan çıkardım. Şöyle bir parça tutuyorum ve tadına bakıyorum. Bal gibi bal. Gerçekten bal gibi ya. Böyle bir şey olamaz ya. Yaptığımız bu karışım öyle lezzetli ve öyle doğal ki, yani içerisine düşünsenize yoğurt var, mevsim meyvesi var ve organik bir balımız var. İçerisine düşünsenize mevsim meyvesi ve böyle organik bir bal ekliyorsunuz. Ayrıca yapmış olduğunuz süzme yoğurdu da ekleyebilirsiniz. Şöyle balından 1 yemek kaşığı kadar ekledim. Bunu az ekleyeceğim demiştim. Böyle dolu 2 yemek kaşığı eklemem yeterli. Yani yarım su bardağı boyutunda idealdir. Canavarı çalıştırabiliriz. Şuna bakın, paramparça etti. Böyle çok az koyduğunuzda böyle çok verimli çalışmıyor ama böyle biraz fazla koyunca paramparça ediyor ya. Bardakları biraz fazla dizdim çünkü bundan bir parça daha fazla çıkacak, öyle söyleyeyim. Çünkü kavununu fazla koydum. Bunların hepsine yine çubuğunu böyle tek tek ekliyorum arkadaşlar. Bunu da kenara alıyorum şimdilik. Şimdi elimde şöyle şeftali var. Bilerek meyve sayısını fazla tutuyorum ki en son size böyle hangisi güzel olmuş onu da söyleyeceğim. Favorim hangisi onu da belirteceğim. Bunu ne yapacağız? Kabuğuyla beraber koyacağız. Yani şöyle dış yüzeyinden bunu bir keselim başta. Kesinlikle ayırmıyorum. Sadece böyle çekirdeğini bırakacağım. Hatta sonlara geldiğinizde böyle elinizle o çekirdeğe ulaşabilirsiniz. İyan etmeyelim. Sadece çekirdeği kalsın. Biraz parçalayın. Zaten sorun değil. Bunu birazdan paramparça edeceğiz zaten. Çekirdeğini ayıklıyorum böyle. Doğramış olduğum şeftalileri canavarın içerisine ekliyorum. Bunun içerisine 3 yemek kaşığı dolu tabii süzme yoğurt ekliyorum. 1,5 yemek kaşığı bal ekliyorum bunun içerisine. Canavarı çalıştırıyorum. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi bunları da bardaklayacağım. Evet, hepsini bardaklıyorum.
hızlı bir şekilde çubuklarını ekliyorum bunun içerisine. Bunları da kenara alıyorum. Şöyle şimdi de böğürtlen var. Böğürtlenli deneyeceğim. Böğürtlenliyi biraz fazla yapmak istiyorum. Böyle böğürtlenin tamamını içerisine ekleyeceğim. Elimdeki tüm böğürtleni ekleyeceğim. Doya doya böğürtlene doymak istiyorum bu yaz. Böyle dolapta kalsın, ara ara çıkarıp tüketirim. Böyle tamamını ekliyorum. Hepsini bunun içerisine aktarıyorum. Elimizde hatta bir parça şöyle ayıralım. Böyle 2 yemek kaşığı süzme yoğurt ekliyorum bunun içerisine. 3 yemek kaşığı da bal ekleyeceğim. Çünkü böğürtlenimiz burada fazla olduğu için 3 yemek kaşığı ideal gelecektir buna. Biraz da ekşi kalmasını istiyorum aslında. Aslında 4 yemek kaşığı koymam daha ideal olur ama biraz ekşi kalsın. Ben ekşi tadı da seviyorum. Böğürtlenin ekşisi çok güzel, çok lezzetli olur. Bakalım canavarımız üstesinden gelecek mi bu buzların? Evet, bu da tamam. Sonuç mükemmel. Şu renge bakar mısınız ya? Gerçekten muazzam bir rengi oldu. Bunlara da kaşıklarını ekliyorum tek tek. Arkadaşlar daha böyle vişneli yapacaktım. Ne bileyim böyle erikli yapacaktım ama buzlukta yer kalmayacak. Onun için ne yapalım? Bunları atalım. Bunları da başka zaman yaparız. Önümüzdeki yaz yaparız. Farklı bir versiyonunu yaparız bu sefer. Zaten mantık aynı. Sadece meyve çeşitliliğini bilerek arttırdım ki böyle hangisi daha güzel onu size önerebilmek için. Bunu ayrıyeten yapıp içersiniz ya. Çok güzelmiş ya. Şimdi bunu da kenara alacağım ve hepsini bir göstereyim size. Dolaba atacağız artık buzluk kısmına. Ya şunlara bakar mısınız ya? Renk cümbüş resmen ya. Çok güzel gözüküyorlar. Şimdi bunların hepsini buzluğa atıyorum. Evet, dolabımız bomboş. Bu tarifi yapacağım diye bir haftadır buzluğa yükleniyorum, öyle diyebilirim size. Şimdi hepsini bunun içerisine aktarıyorum. Hepsini ekledim. Bir parça donduğu zaman böyle 1 saat, 1,5 saat sonra ne yapın? Çubukları var ya, böyle yan yatmış çubukları düzeltebilirsiniz. Çünkü bir parça katılaşacaktır. Rahat bir şekilde şekil alacaktır bu sayede. Ve donana kadar bu şekilde bekliyorum. Evet, bir gün boyunca beklettim. Şimdi açıyorum kapağını. Yani normalde bir gün bekletmenize gerek yok ama şuna bakın ya. Şu güzelliklere bakar mısınız? Çok güzel, rengarenk. Donmuşlar, çok güzel gözüküyorlar. Sabırsızlandın mı sen de? Evet, şimdi dışarı çıkarıyorum bunları. Evet, gördüğünüz gibi 6 çeşit yaptım. 6'sını da çıkardım. Şimdi hepsini kabından çıkaracağım. Bir tadım yapacağız. Şöyle hepsinin dış kısmını bir parça suya vurdum. Rahat bir şekilde çıkarabilmek için yaptım bunu. Gördüğünüz gibi çıktı. Çok güzel gözüküyor. Şuna bakın. Bunu koyalım. Hepsini çıkaracağım böyle. Eğer böyle ılık bir suya böyle dış yüzeyini geçirirseniz ne olacaktır? Rahat bir şekilde çıkacaktır. Ben biraz daha vursam biraz suda tutsam daha da düzgün çıkacak aslında. Bu da yeterli olmuş. Bir parça zorluyor. Çok da değil. Hepsini böyle çıkarım. Zaten son 2 tane kaldı. Hepsini çıkardım. Şunların güzelliğine bakın ya. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Başta erimeden böyle frambuazlıyı alıyorum. Şöyle tadına bakıyorum. Oo, böyle ekşi ekşi. Böyle koymuş olduğumuz bal buna bence çok ideal. Benim için tabii. Çok güzel olmuş bu ya. Böyle dondurmayla meybuz arasında gidip geliyor, öyle söyleyeyim. Çok lezzetli bir tadı var arkadaşlar. Çok başarılıymış. Şimdi bunu şöyle bir kenara alayım. Sonra buna devam edeceğim. Hatta buzluğa da alabilirim bunu erimeden. Şimdi de karadutlu olanın şöyle tadına bakacağım. Bunun da ayrı bir lezzeti varmış ya. Benim evet, sevdiğim meyveler çok yakışmış ya. Süzme yoğurtla inanılmaz yakışmış gerçekten. Yani bal, süzme yoğurt ve meyvenin kendisi. Gerçekten muhteşem bir uyum. Hem doğal hem lezzetli. Sonuç gerçekten çok başarılı arkadaşlar. Bunu da bir yerine koyalım. Ve kavununun tadına bakayım. Oo, bu bomba olmuş gerçekten. Bunun şekeri yerinde. Diğerlerine göre bir tık daha şekerli. Yani kullandığımız kavun da inanılmaz lezzetli olduğu için sanki böyle kavun yiyorum, böyle soğuk bir kavun yiyorum. Süzme yoğurtla da birleşince bomba gibi patlamış gerçekten. Bunu da kenara alayım. Böğürtleninin tadına bakalım. Bu da çok iyi ya. Ya bunu ilk sıraya bile koyabilirsin, öyle söyleyeyim sana. Bu en lezzetlilerinden bir tanesi.
Çok başarılı. Sanki böyle hani dışarıda böyle dondurma alırsınız. Böyle çok kaliteli bir dondurmacıya gidersiniz. Sanki meyvenin kendisini yersiniz gibi oluyor ya. İşte aynı o lezzette. Bunu da kenara alayım. Şöyle şeftaliliği alıyorum şimdi de. Kıvamı dondurmaya en yakın olan bu. En lezzetli demiyorum ama yani kıvam olarak dondurmaya en yakın olan şeftalili. Şeftalide aslında şekeri bir tık daha arttırabilirdim. Yine çok lezzetli olmuş. Dediğim gibi kıvamı tam dondurma gibi olmuş bunun diğerlerine göre. Ama böyle çok yoğun, baskın bir şeftali lezzeti yok. Belki şekerini bir tık arttırmış olsaydım orada bir patlama yaşanabilirdi. Bunu da şöyle kenara alıyorum. En son kiviliye gelelim. Kivinin lezzetine bakıyoruz. Bu da böyle ekşi ekşi. Bunun şekerini yani balını biraz arttırmıştık hatırlıyorsanız. Daha da arttırabilirmişiz aslında. Kivi şekeri seviyor öyle söyleyeyim. Bunu balla besleyebilirmişiz öyle söyleyeyim. Şöyle bunu da kenara alıyorum. Arkadaşlar şimdi size şöyle söyleyeyim, sıralama yapalım. Arkadaşlar birinci yani benim en sevdiğim lezzet böğürtlenli öyle söyleyeyim size. İkinci sırada kavunlu yer alıyor. O da kavun inanılmaz lezzetliydi. Benim aldığım kavun gerçekten çok lezzetliydi. Üçüncüsü karadut. Şöyle göstereyim. Dördüncüsü frambuazlısı. Beşincisi şeftali. Gösteriyorum. En sonunda kivi. Kivi lezzetli olmuş ama diğerlerine göre bir tık geriden geliyor bana göre. Ama şu var ya, şuna bitersin ya. Gerçekten çok iyi ya. Daha sonra kavunlu. Kavununun da şöyle bir şey var. Böyle bir yapısı direkt dondurmaya çok benzediği için ya tam dondurma lezzetinde olmuş bu. Buzluyla yani yine meybuzla şeftalide dediğim gibi meybuzla böyle dondurma arasında olmuş ve çok lezzetli olmuş yine. Böğürtlendi de 10 numara 5 yıldız. Arkadaşlar ben bunları yemeye devam ediyorum. Dolapta zaten fazla yaptım. Bu yaz beni götürür diye düşünüyorum. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.